Merhaba, 11 dakikaya hoş geldiniz. Ben Ceren Yartan. Uzun bir aradan sonra yeni bölümüyle 11 dakikayı 18. bölümünü dinliyorsunuz. Bu podcast'te insanlık hallerini, hayata dair konuları ve gözden kaçırdıklarımızı masaya yatırıyoruz. Psikolojiden felsefeye çeşitli duraklara uğrayarak bu meseleleri birlikte anlamaya çalışıyor, büyük konuları kısacık bir süreye sığdırıyoruz. 11 dakikayı Spotify, YouTube ve Apple Podcast'ten dinleyebilir, programa abone olabilirsiniz. 11 dakikanın Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarını takip edebilirsiniz. Caner Ünal'a 11 dakikaya verdiği destek için teşekkür ediyorum. Siz de dilerseniz www.patreon.com/11 dakika adresine göz gezdirebilirsiniz. 11 dakikanın üretimini destekleyebilir, hazırladığım şarkı ve okuma listelerine ulaşabilirsiniz. Fizikçi David Bohm, eğer kendimizle ve doğayla uyumlu biçimde yaşamak istiyorsak, kimsenin fikirlerine kalıcı biçimde yapışıp kalmadığı ya da savunmadığı yaratıcı bir devinimde iletişim kurabilmeyi becerebilmeliyiz der. Bohm, iletişim halindeki tarafların ancak esnek ve açık bir tutumla uyum yakalayabileceklerine vurgu yapar. New York Üniversitesi'nden sosyal psikolog Jonathan Haidt ise bugünün dünyasını anlamaya çalışırken Babil Kulesi efsanesini hatırlatır. Haidt, sosyal medya ile şekillenen bugünün toplumunu Babil Kulesi'nin yıkıntıları arasında birçok dili konuşmaya mahkum edilen ve birbirinin ne dediğini anlayamadan çaresizce dolaşan insanlara benzetir. Peki fikirlerimize yapışıp kalmadığımız, savunmada olmadığımız bir etkileşimi mümkün kılabilir miyiz? Herkesin farklı bir yerden derdini anlatmaya çalıştığı bir çağda dinlemenin önemini konuşabilir miyiz? İyi bir dinleme pratiğinden fayda elde edebilir miyiz? İşte 11 dakikanın bu bölümünde dönüştürücü bir eylem olarak dinlemeyi ele alacağız. Dinlemek neden önemlidir? Duymakla dinlemek aynı şey midir? Birini tırnak içinde gerçekten dinlemek neye tekabül eder? Dinlemek, söylenen sözün, konuşulan dilin ötesinde bir karşılıklılığa, anlamaya açılan bir kapı olabilir mi? Filozof David Espinet, görmenin gölgesinde kalan dinlemenin izlerini felsefe metinlerinde takip ettiği Görmenin Gölgesi adlı makalesinde tek bir kaynak, yani güneş tarafından mümkün kılınan görmenin aksine duymanın doğası gereği tek bir kaynağı olmadığını belirtir. Duymak çok kaynaklı ve polifoniktir. İnsan için görmek sınırlı bir açıda gerçekleşse de işitmek 360 derecelik bir alanı kapsar. Gördüğümüz şeylerin aksine ses doğar ve ölür. Belirli bir zaman dilimine aittir. Bu anlamda işitmeyi zamana bağlı, bütüncül ve çok yönlü olarak tanımlar. Duyma ya da işitmenin bir adım ilerisine geçersek, dinlemenin yalnızca sesleri algılamaya değil, onları yorumlamaya, anlamlandırmaya işaret ettiğini görürüz. Dinlemek kişinin katılımını gerektirir. Pasif değil, aktiftir. Dinlemeyi yalnızca sohbet esnasında gerçekleştirmeyiz. Çevremizi, müziği, bir kaydı ve hatta bedenimizi, iç sesimizi dinleriz. Tanıl Bora'nın Dinlemek başlıklı makalesinde belirttiği üzere bu neredeyse Tanrı kelamını, kutsal kitapların sözünü dinlemekten başlayarak dünyayı, alemi dinlemek, tabiatı, insanı dinlemek, varlığı dinlemektir. Sadece sesi, sözü değil, sessizliği de, suskunluğu da can kulağıyla dinlemek. Perdelerin gerisindekileri, gürültünün içindekileri de duymaya çalışmaktır. Bu açıdan dinlemek konsantrasyon gerektirir. Dinledikçe anlam açılır, derinleşmeyi, algının genişlemesini imler. Ve Haidt'in verdiği örneği hatırlarsak, dinlemek kişisel olandan kolektife uzanan bir pratik olarak da görülebilir. Birbirini dinleyemeyen insanlardan oluşan ya da dinlenmediğini düşünenlerin olduğu bir toplumda herhangi bir ortak zemin, anlatı ya da anlayışa dair ümitle tükenebilir. Bu da beraber yaşamayı ve ortak bir gelecek hayal etmeyi zorlaştırır.
Yani en geniş anlamıyla dinleyebilmek, çevremize karşı alıcı bir tutumu benimseyebilmektir. Yine Bora'nın belirttiği üzere dinlemek eski Türkçe nefes, soluk anlamına gelen tınıktan türemiştir. Bora'ya göre bu, onun hayatiliğine delalet eder. Dinlemek, soluk almaktır. Dinleme ile soluk alma arasındaki bu bağlantı rastlantısal olmasa gerek. Birçok meditasyon pratiğinde de nefes, düşünceye ara vermemizi, kendimizi ve çevreyi dinlemeyi kolaylaştıran bir araç işlevi görür. Bu anlamda dinlemek hem içe hem de dışa yönelik bir eylemdir. Yani ancak iç dünyamız ile dış dünyamız arasında bir dengenin kurulmasıyla imkanlı olabilir. Örneğin gürültülü bir ortamda dinlemekte zorlanırız. Gürültülü olan iç dünyamız ise yoğun duygular ya da kaygı içindeysek dikkatimizi toplayamayız. Nasıl çok yakınımızdaki yüksek bir ses başka sesleri duymamızı zorlaştıracaksa, bir konuya dair güçlü hislerimizde bir içsel yoğunluk yaratacak, zihinsel açıklığımızın önünde durup dinlememizin önüne geçebilecektir. Kendisiyle kalamayan başkasıyla da kalamaz. Kendimizi dinlemek, başkasını dinleyebilmenin ön koşuludur. Kendi süreçlerimize tahammül edememek, başkalarında da aynı süreçlere tahammül edemememize, müdahale etme isteğimize sebep olur. Bu yüzden tepkisel olmamak, söz kesmemek, cevabımızı erteleyebilmek, konuyu kendimize çekmemeye çalışmak, dinlemeyi kolaylaştıracaktır. Zor duygularla başa çıkamayıp sabırsızca çözüm önermekten, konuyu değiştirmeye çalışmaktan kaçınmak da bunların bir parçasıdır. Karşımızdakinin duygusuna alan açamamak, bizim kendi duygularımıza dair tutumumuzu anlatır. İçe bakışımızı ve böylece dışla ilişkilenmemizi kolaylaştıran bir alan olarak terapi odası, iyi dinlemenin nasıl gerçekleşebileceğine dair bir laboratuvar görevi görmüştür. Bu sebeple Erich Fromm'dan Carl Rogers'a kadar birçok psikolog konu üstüne söz söylemiştir. Erich Fromm'a göre iyi dinlemek bir sanattır. Dinleyenin başkasının deneyimini kendisininki gibi hissederek empati kurabilmesiyle mümkün olur. Fromm'a göre kişinin dinlemesinin önündeki engel, dinleyerek kendisinden bir şey kaybedeceği korkusudur. Ve bu korkunun ötesine geçebilmek de ancak sevgi duymakla mümkün olur. Fromm burada öyle bir ilişkilenme kurar ki, anlamayı sevmekle eşdeğer görür. Fromm'un sevgi olarak nitelediği dinlemeye açıklığın temel koşulunu bir güven hissi olarak da okuyabiliriz. Açık bir tutum sergileyebilmemiz için kendimizi güvende hissetmemiz gerekir. Güvenmek dinlemeyi mümkün kılar. 20. yüzyılın önde gelen psikologlarından Carl Rogers da aktif dinleme kavramını geliştirir. Konuşmacının söylediklerinin yanı sıra beden dilini ve sözel olmayan davranışlarını dikkate alan bir dinlemedir bu. Rogers, içtenlikli bir dinlemenin dinleyenin edimini, şefkatini, dikkatini ve bağlılığını içerdiğini ve pratik gerektirdiğini söyler. Fakat bu, temeldeki bazı tutumlarımızı değiştirmemiz gerekliliği anlamına da gelebilir. Yine de Rogers'a göre bu değişim faydalıdır. Empatiyle dinlemek ve dinlenmek hem terapi bağlamında hem de insanlarla ilişkilerimizde iyileştirici ve özgürleştiricidir. Doğan Cüceloğlu, dostluklar ancak dinlemenin sonucunda oluşur. Çoğumuz dostlukların konuşmanın sonucunda oluştuğunu sanırız. Gerçekte dostluk dinlemenin sonucunda oluşur, konuşmanın değil der. Bu oldukça yerinde bir gözlem. Zira dinlemek karşımızdakinin yalnızca sözcüklerini değil, kendisini de fark ettiğimiz bir pratiktir. Yani neredeyse benliğimizin ötesine geçtiğimiz ve konuşan ile dinleyen arasında yeni bir alanın açıldığı bir süreçtir. Derin dinlemede zihnin sınırları aşılır, özneler arası alana bir adım atılır. Yazar Ursula Le Guin bunu şöyle açıklar. Dinleyiciye bir söz söylediğinizde konuşma bir eylem haline gelir ve bu karşılıklı bir eylemdir. Dinleyenin dinlemesiyle konuşanın konuşması mümkün olur. Bu paylaşılan bir olaydır, özneler arasıdır. Özneler arasılık ise önceden kodlanmış bir mesajın gönderilmesi ve bunun alınmasını içeren mekanik bir döngü değildir. Özneler arasılık karşılıklıdır. Bu durum iki bilinç arasındaki daimi etkileşim halidir.
Yani dinlemek, verdiğimiz bir tepki değil, farklı bilinçler arasında kurulan bir bağdır. Bir sohbeti ya da hikayeyi dinlerken eylemin bir parçası haline geliriz. Başkalarının hikayelerindeki tırnak içinde insani boyutu, bir tür evrenselliği fark edebildiğimizde benimizin sınırlarının ötesine geçeriz. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Budist öğretmen Thich Nhat Hanh şunları söyler. Başkalarına verebileceğimiz en büyük hediye gerçek varlığımızdır. Senin için buradayım, kusursuz bir konsantrasyonla söylenebilecek bir mantradır. Zihin ve bedenle birlikte konsantre olduğunuzda gerçek anlamda varoluşunuzu ortaya koyarsınız. Senin için buradayım diyerek gerçekten var olabildiyseniz bu bir sihir yaratacaktır. Siz gerçek olursunuz, karşınızdaki insan gerçek olur ve hayat o anda gerçek olur. Le Guin de sözel alanın dinlemenin gücünü anlatmak için sihir metaforuna başvurur ve şunu der. İşte bu sebeple söylemek sihirlidir. Kelimelerin gücü vardır. İsimlerin gücü vardır. Kelimeler olaydır. Bir şeyler yapar, bir şeyleri değiştirirler. Hem konuşanı hem de duyanı dönüştürürler. Birileri bir geri enerjiyi besler ve büyütürler. Karşılıklı anlayışı ve duyguyu besler ve büyütürler. Dinleme ile anlatmanın arasındaki ayrımın neredeyse yok olduğu bu özneler arası alanda belki de bir sihir başlar ve bu sihir vasıtasıyla birliktelik hissimiz beslenir, duyulduğumuzu, yalnız olmadığımızı hissederiz. 11 dakikanın bu bölümünde dinlemenin imkanlarını ve dönüştürücü potansiyelini konuştuk. Dinleme aracılığıyla bir tür bilinç köprüsünün kurulmasının, böylesi bir sihrin mümkün olup olmadığını sorguladık. 11 dakikayı Instagram, Facebook ve Twitter'dan takip edebilir, www.patreon.com/11dakika adresinden destekleyebilir, sevdiklerinize önerebilirsiniz. Bir sonraki bölümde yeni bir konuyu ele almaya çalışacağız. Fakat 11 dakikayı biraz geçebiliriz. Kendinize iyi bakın ve 11 dakikayı dinlemeyi unutmayın.